Merhabalar, Merdiye Eker ben. Bundan önceki videomda işverenler açısından iş-yaşam dengesini korumak için neler yapılabilir konusunu ayrıntılarıyla incelemiştim. Şimdi ise bireysel olarak kendimiz neler yapabiliriz bunu incelemek istedim. Bu iş-yaşam dengesi ömür boyu sürecek bir süreç olan tetikte olma, öz farkındalık ve zamanında ince ayarlar gerektiren sürekli hiç bitmeyen bir egzersiz. Sanıldığı gibi tek seferlik bir düzeltme değil yani. Luana Rupu ve Maya Ruiz Castro, çalışmadaki iş-yaşam dengesi daha iyi olan katılımcıların işlerinde kullandıkları 5 adımı belirlediler. Bu aşamaları lütfen kendinizde de uygulayın. Luana Rupu ve Maya Ruiz Castro, birçoğumuzun özellikle düzeni sorgulayan, uzun çalışma saatlerini reddeden kişilere baktığında bu işçilerin iş-yaşam dengesini sürdürmek için gerçekten çarpıcı şekilde benzer stratejilere sahip olduğunu gördüler. İlk olarak ben bir profesyonelim, bu yüzden çalışmalıyım gibi inançları durdurdular ve kendilerine şu anda strese neden olan nedir gibi sorular sordular. İkincisi, nedeni belirledikten sonra ortaya çıkan duygularına odaklandılar. Kızgın, üzgün, enerjik, bunlardan hangilerini hissettiklerini sordular. Üçüncüsü, uzun saatler çalışmak gerçekten aile zamanını azaltmaya değer mi diye sordular. Dördüncüsü, alternatifleri değerlendirdiler. İşte bu yeni önceliklere uyum sağlamak için değiştirebilecek herhangi bir şey var mı? Ve son olarak amirlerinden daha fazla esneklik istemek veya yollarına çıkan her projeyi üstlenmemeye karar vermek gibi değişiklikler uyguladılar. Bu 5 aşamalı süreç herkesin benimseyebileceği bir şeydir. Araştırmaya göre adımlardan geçmek ve sürekli kendinize danışmak, profesyonel yaşamınızı, kişisel yaşamınızı daha uyumlu olacak bir şeye kaydırmanıza ve uyarlamanıza yardımcı olur. İşinizde ve yaşamınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirlemek için duygusal durumunuzun farkında olmak çok önemlidir. Saatlerin eşit olarak bölündüğünden emin olsanız bile altta yatan duygusal stres kaynakları hala oradaysa evdeki geçireceğiniz zaman yine de eğlenceli olmayabilir. Denge daha iyi bir zaman yönetimi değil, daha iyi bir sınır yönetimidir. Denge, seçimler yapmak ve bu seçimlerden zevk almak anlamına gelir. İş-yaşam dengesini oturtmak sadece zamanında işe gelip işten dönmekle ilgili değildir. Daha geniş bir bakış açısıyla olaylara önemlerine göre öncelik vermekle ilgilidir. Her şeye öncelik vermek kişinin hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmesine yardımcı olur. Böylece iş ve kişisel yaşamları arasında mükemmel bir denge kurmalarına izin verir. Etkisinden bahsetmişken iş-yaşam dengesi sadece çalışanlar için bir zorunluluk değil, aynı zamanda organizasyonda olumlu yönde etkilemektedir. Kendi refahına eşit derecede önem veren çalışanlar şüphesiz daha mutlu ve memnundur ve bu iş yerindeki performanslarına ve davranışlarına da yansımaktadır. Kelly ve Phyllis Mohan iş yerinde denge sağlanarak çalışan yeniden tasarım grubundaki çalışanların daha az stres, daha az tükenmişlik bildirdiklerini, işlerini bırakma olasılıklarının daha düşük olduğunu ve önümüzdeki 4 yıl boyunca eski politikalara göre çalışmaları devam edenlere oranla %40 daha az işten ayrılma olasılıklarının olduğunu keşfettiler. Dahası gerçekten harika bir iş-yaşam dengesine sahip olan çalışanlar aynı zamanda ilgili kuruluşların potansiyel savunucularıdır. Ve bu işletmelerin şirket kültürlerini, iş-yaşam dengesini destekleyen bir şekilde yeniden ifade etmeleri için oldukça iyi bir neden oluşturmaktadır. Başka nedenler ise en iyi yetenekleri çekmek, daha yüksek iş yerinde kalma oranları, geliştirilmiş çalışma kültürü ve çalışan bağlılığını artırma ve daha fazlası. Mükemmelliyetçilikten vazgeçin. Pek çok başarılı kişi zamanlarının okulla, hobilerle ve belki okul sonrası bir işle sınırlı olduğu genç yaşta mükemmelliyetçi eğilimler geliştirir. Bu mükemmelliyetçi alışkanlığı çocukken sürdürmek daha kolaydır. Ancak büyüyünce hayat daha karmaşık hale gelir ve sorumluluklar daha da artar. Bu şekilde her dalda mükemmelliyetçinin ulaşılamaz hale geldiğini ve bu alışkanlığın önüne geçilmezse yıkıcı olabileceğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Tükenmeyi önlemenin anahtarlarından birinin mükemmelliyetçiliği bırakmak olduğunu söyleyebilirim. Egzersiz ve meditasyon yapın.
Meşgul olduğumuzda bile hayati fonksiyonlarımızın devam etmesi için önem vermemiz gereken şeylere zaman ayırırız. Vücudumuz ise kendimizi iyi hissettiren endorfin pompalar. Bunların içerisinde egzersiz de yer almalı. Ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olur ve sizi meditatif bir duruma sokar. Yoga veya meditasyon olsun, her hafta birkaç parça zamanınızı kişisel bakımınıza ayırmalısınız. İşe gidip gelirken derin nefes egzersizleriyle, sabah ve akşam 5 dakikalık hızlı bir meditasyon seansıyla bunları bir görevin tamamlanması olarak algılamayın. Her şey bir görevin tamamlanması ve başarısı olmak zorunda değil. Aynı zamanda bedeninizin, ruhunuzun, zihninizin yenilenmesi için de öz bakım içermelidir. Derin nefes almak ve mevcut çevrenizde duyularınızı dengelemek gibi kısa meditatif egzersizler başlamak için harika yerlerdir. Bu da sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Zaman kaybettiren faaliyetleri ve insanları sınırlandırın. İlk olarak hayatınızda neyin önemli olduğunu belirleyin. Bu liste herkes için farklı göstereceğinden başka birinin değil, sizin önceliklerinizi gerçekten yansıttığından emin olun. Ardından bu yüksek öncelikli kişiliklere ve etkinliklere kaliteli zaman ayırabilmek için kesin sınırlar çizin. E-posta veya internette gezinmek sizi zaman kaybettiren bir sarmal içerisine gönderirse bu e-posta bildirimlerini kapatmak ve her gün sınırlı zamanlarda toplu olarak yanıtlamak anlamına gelebilir. Zamanınızın daha az yapıcı insanlar tarafından yutulduğunu fark ederseniz bu etkileşimleri sınırlamanın yollarını bulun. Sizi en çok ödüllendiren kişilere ve etkinliklere odaklanın. Uçak metaforunu vereceğim. Bir çocuğunuz varsa oksijen maskesini çocuğunuza değil öncelikle kendinize takarsınız. İyi bir arkadaş, eş veya ebeveyn olmaya gelince kendiniz ne kadar iyi olursanız tüm bu alanlarda o kadar iyi olacaksınız. Alışkanlıklarınızı değiştirin. Bazen bir kızgınlığa düşer ve alışkanlıklarımızın değişmez olduğunu varsayırız. Böyle zamanlarda hayatımıza kuş bakışı baktığımızda şunu sorabiliriz. Hangi değişiklikler hayatı kolaylaştırabilir? O yüzden hepsini yapmaya çalışmak yerine uzmanlaştığınız ve en çok değer verdiğiniz faaliyetlere odaklanın. Geri kalan her şeyi başkalarına devredin veya dış kaynak olarak kullanın. Yetkilendirmenin bir kazan-kazan durumu olduğunu bu şekilde hafiflediğinizi fark edeceksiniz. Büyümek için fırsatlar vererek diğer insanlara fayda sağlayacak şekillerde vazgeçmek için neler yapabileceğinizi öğrenin. Daha bu şekilde önceliklerinize dikkatinizi verebileceksiniz. Bu onlara yeni bir şeyler öğrenme ve size özgürleştirme şansı verecek. Değişime küçük adımlarla başlayarak yenilikler inşa edin. Etkisiz hale gelen yoğun diyetler, Şubat ayına kadar unuttuğumuz yeni yıl kararları, iş yaşam dengesi için çok hızlı bir şekilde mücadele ettiğimizde aynı şeyi söylüyor. İşkolik çalışanların çoğu ciddi değişiklikler yapmaya kararlıdır. Çalışma saatlerinin haftada 80 saatten 40 saate düşürmek, günlük koşuları günlük 0 kilometreden 10 kilometreye çıkarmak, hayatınızdaki belli bir senaryo değiştirmeye çalışıyorsanız küçükten başlayın. Ardından başarı elde edin, ardından yükseltirsiniz. Büyük hedeflere ulaşmak için küçük adımlarla yola çıkın.